Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lezzetli bir akşam yemeği tarifim var. Kürdan kebabı, İslim kebabı da deniyor. Hemen yapımına geçelim. Ben 500 gram kuzu kıyma kullanıyorum. İnce çekilmiş olmasına dikkat edin. Daha güzel bir kıvam elde edersiniz. 1 adet orta boy soğan, yarım demet maydanoz, 1 çay bardağı galeta unu, 2 diş rendelenmiş sarımsak, 1 dolu tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber. Siz baharat miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı tuz. Güzel bir şekilde yoğuruyoruz. İyice yoğurdum köftemi. Şu büyüklükte parçalar kopartıyorum, ceviz büyüklüğünde. Hafif yaslatıyorum. Köftelerimi hazırladım. Büyüklükleri bu şekilde. Bir ceviz büyüklüğünde aldım. Ne kalın ne ince arkadaşlar. Bakın çok ince olmaması gerekiyor zaten köftelerinizin. Bu şekilde siz de köftelerinizi hazırlayın. Benim toplamda 21 tane köftem çıktı. Köftelerimize streç film çekiyorum. Bu şekilde köftelerimiz dinlenirken biz de patlıcanlarımızı hazırlıyoruz. Her köfte için 2 dilim patlıcana ihtiyacınız olacak. Buna göre ayarlarsınız. Benim şu anda 21 tane köftem var. 42 dilim patlıcana ihtiyacım olacak. Patlıcanlarımızın büyüklüğü bu şekilde. İnce uzun alacalı bir şekilde patlıcanlarımızı soymakla başlıyoruz. Şimdi ince dilimler halinde dilimliyorum. Çok ince olmasın. Çok gevrer, kurur pişerken. Şu şekilde şöyle patlıcanlarımı dilimledim. Bu aşamada fırınınızı 250 dereceye alt üst pişirime fansız bir şekilde ayarlayın, ısınsın. Patlıcanlarımı ben tuzlu suda hiç bekletmiyorum. Hiç de yemeklerim acı olmuyor ama siz dilerseniz 15-20 dakika boyunca patlıcanlarınızı tuzlu suda bekletebilirsiniz. Kararmaması ve acı suyunu atması için. Her bir dilimin iki tarafını da yağlayarak yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye diziyorum. Ben zeytinyağı kullanıyorum. Siz isterseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Bu şekilde hem lezzetli oluyor hem hafif oluyor. Dilerseniz kızartabilirsiniz ama o şekilde patlıcan çok yağ çekiyor. Ben yemeklerimde patlıcanı kızartmıyorum, fırınlıyorum. Patlıcanları tepsilere yağlayarak dizdim. Şimdi üzerine şöyle tuzluyorum. Patlıcanlar pişerken biz de köftelerimizi kızartalım. Şöyle yarım çay bardağı kadar zeytinyağı tavama döküyorum. Köftelerimi yerleştiriyorum. (2-3 dakika içerisinde bir tarafı kızarıyor. Köftelerimin hepsini kızarttım. Çok kısa bir sürede zaten pişiyor arkadaşlar. İçi pişmez diye endişelenmeyin. Fırınlayacağımız için fırında da pişecek. Gayet güzel bir şekilde içte pişer. Patlıcanlarım toplamda fırında 22-23 dakika kadar kaldı. Bakın güzel bir şekilde patlıcanlar kızardı. Bu kadar kızarması yeterli. Daha fazla kızartıp kurutmayın patlıcanlarınızı. Her şeyimizi hazırladık. Şimdi geldi patlıcanlarımızı köftelerle buluşturmaya. Bu şekilde tabağıma üst üste artı şeklinde olacak şekilde patlıcanlarımı koyuyorum. Bir tane köfte içerisine alıyorum. Önümden başlayarak bir tane atıyorum. Soldan, sağdan, karşıdan olacak şekilde patlıcanlarımı kapatıyorum. Kürdanımı batırıyorum. Bir tane biber saplıyorum. Üzerine çeri domatesimi saplıyorum. Bakın. Kürdan kebabımız bu şekilde olmuş oluyor. Hepsini bu şekilde sardım. Şimdi sosunu yapmaya geçiyoruz. Köfteleri kızartmış olduğum yağımı minik bir tavaya süzmüştüm.
Şimdi onunla sosumu hazırlayacağım. Ocağımın altını yaktım. İçerisine şöyle 1,5-2 tatlı kaşığı kadar biber salçasını koyuyorum. İçerisine 2 diş rendelemiş olduğum sarımsağımı ekliyorum. Yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı da pul biber ekliyorum. Ve üzerine 1,5 su bardağı su ekliyorum. Sosum kaynamaya başladı. Hemen ocaktan alıp tepsime götürüyorum. Hazırlamış olduğumuz sosumuzu tepsimize döküyoruz. Dökmüş olduğum su miktarını size göstermeye çalışıyorum. Bakın tabanda bir parmak yüksekliğinde su var. Bu yemeğimizi pişirmek için yeterli. Yemeğimizi 200 derecede önceden ısıtılmış fırında alt üst pişirimde pişmeye bırakıyoruz. Yemeğimiz 40 dakikanın sonunda pişti. Gerçekten çok nefis görünüyor. Size içini de göstermek isterim. Gerçekten tadıyla, görüntüsüyle mükemmel bir yemek, mükemmel bir lezzet. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.